Selamlar değerli dostlarım. Yeni bir kripto içeriğiyle gününüze bol kazançlar, başarılar dilerim. Konumuzun içeriğinde bugün Aptos var. Aptos'u inceleyeceğiz. Aptos piyasasında beklentilerimiz neler? Piyasasında yükselişler mi bekliyoruz? Düşüşler mi bekliyoruz? Yani kısa ve özetle bu kripto parada iş var mı? İcraat var mı? Bugün bunları paylaşacağım sizlerle değerli dostlarım. Tabi videoyu sonuna kadar iyice izleyelim. Videomuza da bir tane beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar iyi izlerseniz malı hangi seviyelerden alacağımı ve hangi seviyelerden satacağıma dair detaylı daha net bir şekilde anlarsınız dostlarım. Bu kripto paranın biraz derinliklerini kontrol edelim. Piyasasında icraat var mı yok mu bunlara bir göz atalım. Piyasa değerini kontrol ettiğimizde 1,5 milyar dolar piyasa değerine sahip. Toplam arzı 1 milyar adet ve dolaşımdaki arzı 217 milyon adet bulunmaktadır. Genelleme baktığımızda bu kripto para piyasasında biraz böyle hacimli bir para istiyor. Biraz paralar girecek ki ondan sonra güzel yükselişlerini göreceğiz. Kısa ve özetle şöyle söyleyeyim size. İş var mı bu kripto parada? İcraat var mı? Evet, icraat var, iş var. Neden? Çünkü dolaylı yönden değil kendi arağına sahip olan bir kripto para olduğunu söyleyeyim. Şunu şöyle kısa ve özetle size söyleyeyim. Şöyle düşünebiliriz. Solana nasıl kendi arağına sahip? Ethereum nasıl kendi arağına sahip? Aptos'ta bunlardan biri. Birçok kripto paralar var. Dolaylı yönden değil kendi arağına sahip olan birçok kripto paralar var. Aptos'ta ayrıcalıklardan bir tanesi de diyebilirim size. Favorilerimde ve cüzdanımda orta ve uzun vade gibi çalışmalarımda daimilikle çalışmalar yapıyorum ve bu videoda da Aptos'la ilgili önümüzdeki günlerde hangi seviyelerde bekliyorum, hangi seviyelerde düşüşler, yükselişler ve nasıl planlamalar yapacağım, malı nereden alacağım, nereden satacağım, bununla ilgili bir içerik yapmak istedim sizlerle dostlarım. Şimdi ilk etapta bir Bitcoin'e geçeceğim. Bitcoin piyasasından ne tür beklentilerdeyiz? Bitcoin'de düşüşler mi gelecek, yükselişler mi bekliyoruz? Bir önceki videolarda da size söyledim arkadaşlar. 31.000 seviyelerine kadar bir yükseliş geleceğine ve bundan sonrası da artık bir düzeltme yapması gerekiyor. Çünkü piyasalarda da bir düzeltme söz konusu. Bitcoin'de de ufak bir düşüş var. Çok öyle ahamlı şahamlı büyük bir çakılma falan yok. Yani korkulacak bir durum yok. Genelleme baktığımızda Bitcoin'de kötü bir haber gelmediği sürece ve piyasaları olumsuz etkileyecek bir haber gelmediği sürece ya da çok yüklü miktarlarda satış baskısı gelmediği takdirde Bitcoin'de öyle çok çakılmalar beklemiyorum açıkçası. Şu anki bulunduğumuz seviyelerde Bitcoin'de bir düzeltme seviyeleridir arkadaşlar. 28.000 seviyeleri, 27.500 ya da 27.000 seviyeleri bizim tutunma ve düzeltme seviyelerimizdir. Hatta 30.000, 29.000, 27.000, 28.000 bunlar tutunma ve düzeltme seviyeleridir. Burada bulunduğumuz seviyede yani bu seviyelerde tutunduğumuz sürece Bitcoin'de yine önümüzdeki günlerde yükselişler bekliyorum. Peki hangi seviyelerde yükselişler bekliyorum? 35.000 seviyesine kadar kademeli olarak yükselişler bekliyorum. Tabi piyasada talep artmasıyla bu 40-45'leri de görebiliriz ama bu taleplere bağlı olan bir şeydir. Piyasadaki olumlu haberlere bağlı olan bir şeydir. Yine beklentilerimiz Bitcoin'de yükselişler bekliyoruz açıkçası. Bitcoin'de ufak tefek düzeltmeler olacaktır. 28.000, 27.500 seviyeleri falan bunlar sadece düzeltme. Korkulacak bir durum yok gibi görüyorum ama tabii ki piyasa bu belli olmaz. Neyin ne olacağını bunu kimse bilemez. Beklentilerimiz piyasada Bitcoin'de yükselişler. Bu da diğer altcoin'leri bir nebze de olsa etkileyecektir. Tabii çok büyük yükselişler beklememek gerek. Hani böyle dediğim gibi arkadaşlar yani çok efsane büyük yükselişler beklememek lazım. Çünkü piyasadaki para belli, hacim belli. Yani %30, %20, %40, %50 ya da 1x, 2x falan gibi bazı altcoin'lerde de yakalamalar gelebilir değerli dostlarım. Aptos da bunlardan nasibini alacaktır diye düşünüyorum. Orta vadede Aptos'ta hangi seviyelerde beklediğime dair de bunu da size ok işaretiyle kısa özetle geçeceğim dostlarım. Aptos'ta çok fazla bir Bitcoin'de bir düşüş gelmesi durumunda düzeltme, şu an Aptos'ta da düzeltmesini yapıyor. Bir düşüş gelirse de malı ucuza alabileceğim seviyeleri kademeli olarak sizlerle burada tekrardan bildireyim değerli dostlarım. Genelleme baktığımızda Aptos'ta çok fazla bir düşüş gelirse 6 dolar ya da 5 dolar, 5,5 dolar seviyelerine kadar bir gerileme yaşanırsa malı o seviyelerden tekrardan alırım değerli dostlarım. Tamam mı? Orta vadede bu kripto parada hani diyelim ki düşüş gelmedi, yükselişler devam edecek, yükseliş geldi falan. Bu kripto parada yani Aptos'ta hangi seviyelerde orta vadede yükselişler beklenti içerisinde olduğunu sizlere söyleyeyim. Birinci kademeli olarak yükseliş 9 dolar seviyesi ve ikinci kademe olarak bir yükseliş gelmesi durumundan da 10 dolar, üçüncü kademe olarak bir yükseliş gelmesi durumunda 12 dolar seviyelerine kadar yükselişler bekliyorum.
Diyorum ki size, şöyle söylüyorum size arkadaşlar. Olur ya, bir düşüş gelir. Malı ucuza alabileceğim seviyeler olur. 6 dolar ya da 5,5 dolar ya da 5 dolar seviyelerinde malı tekrardan alırım. Bu bir, tamam mı? Bu benim kendi planım. Yükseliş gelmesi durumunda, ki zaten halen cüzdanımda Aptos var. Aptos orta vade çalışmalarımı yapıyorum. Bir yükseliş gelmesi durumunda, bir yükselişin hangi seviyelere kadar, 9, 10 dolar ve 12 dolar seviyelerine kadar kademeli olarak yükselişler beklenti içerisinde. Şimdi gelelim Aptos'un uzun vade planlaması. Aptos uzun vade planlamada şöyle söyleyeyim size, piyasalarda düzelme geldikten sonra, hacimli paralar girdikten sonra, önümüzdeki zamanlarda bir boğa sezonuna girdiğimizde Aptos'ta çok güzel seviyelerde yükselişler gelmesini beklentisindeyim. Hangi seviyelerde görebiliriz? Önümüzdeki zamanlarda bir boğa sezonu görebilirsek 50 dolar, 100 dolar, 150 dolar seviyelerine kadar da uzun vadelerde Aptos değerleneceğini düşünüyorum dostlarım. Çünkü kendi ağına sahip olan bir kripto para, minneti olmayan, başkasının ağına minneti olmayan bir kripto para olduğunu da yeniden söyleyeyim sizlere dostlarım. Yani altyapısı, projesi, zartı zurtu güzel bir kripto para, şerefli, namuslu bir kripto para olduğunu tekrardan sizlere bildirmek istedim dostlarım. Bu videomuzda da size tabii ki kısa ve özetle hemen hızlı geçtim dostlarım. Aptos piyasasında beklentilerim nedir? Hangi seviyelerde yükselişler bekliyorum? Hangi seviyelerde düşüşler bekliyorum? Bununla ilgili bir tane videoyu size kısaca anlatmak istedim dostlarım. Umarım video size yararlı ve bilgilendirici gelmiştir. Bir sonraki videolarda da tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, daima bol kazançlarınız olsun.